Merhaba, ben Merve Bedir. İkinci defa bir sanatçılar için olan bir programa katılıyorum. Mimarlık okudum. Lisansım, yüksek lisansım, doktoram hep mimarlık okulundan. Sanırım benim için en önemli olan kısım da Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumuş olmak. Sonra Çin'e, yani Shenzhen'e gittim. Shenzhen ve Hong Kong arasında 6 yıl yaşadım yaklaşık. Shenzhen'e giderken aslında orada bir Biennale davet edilmiştik ve bu Biennale katılacak mimar olarak davet edilmiştim. Benim araştırma programının başında çalıştığım konu Türkiye'de kentsel dönüşüm meselesiydi. İlk gittiğimde onu Shenzhen'de gösterdik. Bir belgesel film Agorafobi adında. Yani 2010'dan beri aslında Türkiye'de ne olup bittiğini anlatıyor. Kent üzerinden anlatıyor. Biz onu Shenzhen'de gösterdiğimizde böyle inanılmaz bir tepki aldı. Çünkü orada da aynı şekilde oluyordu kentleşme. Çok ilgisini çekti insanların ve o zamanlar ben bunun böyle bir şey olduğunu düşünememiştim. Yani bu kadar hani model olarak alınan şeyler başka yerlere götürülüp oralarda uygulanıyor. Özellikle benim için çok ilginçti orayı görmek. Ben hep Türkiye'nin çok özel olduğunu düşünürdüm. Yani Türkiye'de sanayileşmemiş ama sanayileşememiş, işte hem de biraz da sanayileşmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Hani bunun Türkiye'ye çok özgü olduğunu hep düşünürdüm. Ama hani Shenzhen'e gittiğimde gerçekten orada böyle bir şeyin olduğunu da gördüm. Başka bir şekilde oluyordu ama çok benziyordu. Hem hareketliliğimizi sağlayan, hem hareket etmemizi sağlayan, hem bedenen hem ruhen hem aklımızla bir yerlere gitmemizi ve sürekli bir şeyler eklememizi ve onu da başka yerlere götürmemizi sağlayan bir şey var, altyapı var. İnci Nehri Deltası bölgesinin bu şekilde üretim alanına dönüşebilmesi bir altyapının planlanmasıyla mümkün. Yani şu anda İnci Nehri Deltası bölgesinde en az 4 tane liman var. Her şehirde havalimanları var, bütün bu şehirler birbirine demiryolu ağlarıyla bağlı ve otoyollarla bağlı ve bunların tamamı aslında akıllı sistemler tarafından da optimize ediliyor. Önce hareketlilikle başlayan, sonra bunu emekle ilişkilendiren, sonra bunu üretimle bağlayan bir sistem geliştirmişler. Ve bunu da aslında şu anda dünyanın her yerine götürüyorlar. Ve işte biz o şekilde Shenzhen'den ve İnci Nehri Deltası bölgesinden Türkiye'ye geri geliyoruz. Burada ilgilendiğim şey de aslında Çandarlı Limanı'nın da bu projenin bir parçası olarak yapılması ihtimaliydi. Bu altyapılar fiziksel olmakla beraber hayali altyapılara da dönüşmeye başlıyor. Ve aslında bunlar çevremizi değiştiriyor. Örneğin işte Ankara-İstanbul tren yolu, hızlı tren bu şekilde yapıldı. Şu anda her ne kadar adı öyle olmasa da. Aslında işte yani Çandarlı Limanı'nın şeyi de bu, hikayesi de bu. Hani aynı şekilde işte balıkçılık yapılırken, zeytincilik yapılırken, işte böyle bir ortamken buraya kocaman bir liman düşünülüyor. Ve işte bugün gitsek yine göreceğimiz şey aslında yarıda kalmış durumda. Bu hayal kendi başına başka şeyleri etkilemeye başlıyor. Artık orada balıkçılar çalışamamaya başlıyor. Artık orada bazı canlı türleri yok olmaya başlıyor. Denize beton dökülüyor ve hani o beton eskimeye başlıyor çünkü üzerine bir şey inşa edilmemiş oluyor. Dertlendiğim şey de o noktada hangi ölçekte neyi neden yapmak istediğimizi sorgulamak. Benim gözümün yüksekliğinden göstermek. Ben neyle çekiyorsam onunla göstermek. Burada kullandığım şey bu olduğu için bunu detaylı açıkladım ama işte yazarken de, çizerken de, bir şey yaparken de hep bu şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Sanırım dönüyorum Shenzhen'den ve Hong Kong'dan. O anlamda burada olmak da çok değerli. Etrafımızda olan 1 milyon şey içerisinde biraz böyle kendi kendine kalmak ve düşünmekle ilgili bir ortam sağlıyor burası. Gate'de bulunduğum süreçte hani kendi başına Çandarlı Limanı ile ilgili olsa da aslında bütün bunlarla ilgili.
Çok teşekkür ederim burada olduğum için, bunu sağlayan herkese. Bana çok iyi geldi. Beklemediğim şekilde iyi geldi. Zor günler, zor zamanlar herkes için, hepimiz için. Her gün bir şeyin olduğu, her gün bir felaketin olduğu bir zamanda insanın hani kendi başına kalabileceği ve sadece denize bakabileceği, sadece Midilli'ye bakabileceği, sadece zeytin ağaçlarının arasında olabileceği bir yerde bulunmak bence yani müthiş bir şey. Hani bir ayrıcalığa dönüşüyor aslında.